idam cezasına çarptırıldığında mahkemeye şunu söylüyor. Thank you. And probably see, I'll be up in heaven while y'all are rotting in hell. Başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olun, beğeninizi ve hype'ınızı eksik etmeyin. Aileen Wuornos 1956 yılında dünyaya geliyor ve aslında o dünyaya gelmeden henüz hayatı parçalanmaya başlıyor. Babası 7 yaşındaki bir çocuğa tecavüz suçundan hapse giriyor ve hapishanede de kendini asarak intihar ediyor. Annesi ise Aileen Wuornos'u ve abisini terk ediyor. Daha sonrasında Aileen Wuornos büyük annesi ve büyük babasına veriliyor. Büyük babası ise alkolik bir adam ve Aileen Wuornos'a tacizde bulunuyor. Aileen Wuornos'un büyük babasının arkadaşı ise bir gün Aileen Wuornos'a tecavüz ediyor. Ve Aileen Wuornos tam 14 yaşında bu kişi tarafından tecavüz edildikten sonra hamile kalıyor. Ve sonrasında bu çocuk evlatlık veriliyor. Aileen Wuornos evden kovuluyor. Bu yaşlardan itibaren artık evden de kovulduğu için hayatını geçindirebilmek ve ayakta kalmak için seks işçiliği yapmaya başlıyor. Seks işçiliği yaparken bir taraftan da hayatına artık alkol ve yasaklı maddeler girmeye başlıyor. Aileen bir noktadan sonra Florida'ya yerleşiyor ve aslında asıl dönüşüm noktasını burada göreceğiz. Bir çocuğun küçükken aslında en temel ihtiyacı güven ve sevgidir. Ama Aileen Wuornos'ta bunlar yok. Dolayısıyla dünya onun için tekin olmayan bir yer aslında. Bu temel kavramlar eksik olduğu için erkekleri bağ kurulması gereken biri olarak değil, sömürülmesi gereken biri olarak görüyor. Cinselliği ise yine bağ kurmak yerine sadece para kazanma amacı olarak görüyor. Dünya ise onun için yaşanacak değil, hayatta kalınacak bir yer. 1976 yılında Florida'da ise 69 yaşında bir adamla evleniyor. Aslında bu evlilikte de pek mutlu değil ve ilişkileri de yolunda gitmiyor. Florida'da aslında Aileen'e iyi gelmiyor. Otoyollarda ve benzinlik duraklarında bekleyerek seks işçiliği yapmaya başlıyor. Aileen'in ifadelerine göre seks işçiliği yaparken tecavüze uğradığı ve darp edildiğine dair görüşler de var. Yine bu dönemde alkol ve yasaklı maddeler yüzünden artık Aileen'in sabıka kaydı da oluşmaya başlıyor. Peki uzun süre seks işçiliği ve madde kullanımı zihnini bir insanın nasıl etkiler? Yani madde kullanımı aslında şunu söylüyor. Beynimizin içerisindeki dur yapma, bunun sonu kötü olacak diyen o sesi bu uyarıcı, uyuşturucu maddeler durduruyor. Yani bu bariyer ortadan kalkıyor ve bu bariyer ortadan kalktıktan sonra kişi sonunu düşünmeden hareketler yapmaya başlıyor. Arkadaşlar özellikle şunu söylemek gerekiyor. Uyuşturucu kullanmak beynimizdeki pek çok yetiyi ve yeteneği azaltır. Uyuşturucu kullanmayın. 1986 yılında Tyra Moore, Aileen Wuornos'un hayatına giriyor. Tyra Moore kendisi gibi hemcinsi bir kadın aslında. Burada bir homoseksüel bir ilişkiden bahsediyoruz. Peki bu bir aşk mıydı, sevgi miydi, bağ mıydı yoksa tutunacak bir dalı mıydı onun için? Tyra Moore'la olan ilişkisi aslında bize şunu gösteriyor bir taraftan da. Aileen için erkekler bugüne kadar bir şiddet ve korku kaynağıydı. Ama Alien'ın kurduğu bu ilişki kendi hemcinsiydi, kendinden nispeten daha küçük ve zarar vermeyecek biri olarak onu seçti. Dolayısıyla bu tip kişiler ya uçurumdan düşmek üzere olan birini bulur kendisi gibi ya da en temizini seçer. Çünkü ikisi de ona zarar veremez. You motherfuckers keep fucking with my goddamn execution. There's gonna be bloodshed. Şimdi burada isim ilerleyelim. Çünkü isimler birbirinden farklı, kullanılan yöntem aynı. Otoyollarda seks işçiliği yaparken işlenen cinayetler zincirini göreceğiz. Tenha yollar, erkekler ve para karşılığı cinsel ilişki. Sonrasında da ilk cinayet ortaya çıkıyor. Richard Mallory cinayeti.
Richard'ın cesedi ana yolun ormanlık alanında halıya sarılmış bir şekilde 3 el ateş edilmiş halde bulunuyor. Polisler terk edilmiş arabayı incelediklerinde sürücü koltuğunun çok önde olduğunu görüyorlar. Ve bu önde olması aslında polisler için bir mesaj niteliği taşıyor. Arabayı kullanan ya erkek değil ya da çok kısa biri olmalıydı. Tell me about Mallory. What did Mallory do? He started to strangle you? Yeah, and then he pulled me back toward him and had me kind of laying on the seat where my legs were up like this, you know, and he's choking me and he said, you know, that you better do what I say or I'll kill you right now. İnsan bazen travmatik bir tepki geliştirdiğinde ya ben ölecektim ya o kaygısıyla bir tepki verir. Ama bundan sonraki tepkiler artık bir seçim haline gelir. Kişi duygusuyla hareket ettikten sonra artık zihin bu sınırı koruyamamaya başlar. Ve hangisi savunma davranışı, hangisi saldırı davranışı bunu ayırt edemez hale gelir. Ez cümle, insan aslında artık bir kere cinayet işleyebildiğini gördüğünde ve bunun olabileceğine inandığında kişinin zihnindeki tüm sınırlar ortadan kalkar. Bir cinayet diğer cinayetlere gebe kalmıştır çoktan. 1991, Eileen Carol Wuornos was arrested in Daytona. İlk kurbandan tam 6 ay sonra terk edilmiş bir kamyon bulunuyor öncelikle. Ve kamyonun ardından tam 2 hafta sonra da yine o çevrede bir ceset, çürümeye yüz tutmuş bir ceset bulunuyor. Ve cesedin etrafında çokça prezervatif ve alkol şişeleri bulunuyor. So what's your day like? How does it start? I spend 24/7 in the cell, watching TV, reading the Bible, writing letters to Dawn. Eileen hapishanedeyken çocukluk arkadaşı Dawn'a mektuplar gönderiyor. Ve aslında Eileen'in ruh halini ve düşüncelerini bu mektuplardan çok daha net anlıyoruz. David'in ölümünden sonra benim için her şeyin bittiğini anlamıştım. Hayatta kalmaya karar vermiştim. Karşıma değersiz şeyler çıktığında ne yapacağımı biliyordum. Alien'ın artık karşısında bir insan yok, bunu görüyoruz. Onun için sadece ortadan kaldırılması gereken hedefler var. İkinci cinayetten sonra bu kez ormanlık bir alanda yine Charles Cars kadının cesedi bulunuyor. Göğüs ve karın bölgesine tam 9 kurşun sıkılmış. Ve burada biz neyi görüyoruz? Artık öfke dozunu arttırmaya başlamış. Yani bu artık ben savunmak için sıktımın çok daha ötesine geçiyor. Sonra Peter Sims geliyor. Peter Sims buranın aslında karanlık taraflarından biri. Çünkü Peter Sims'in arabası bulunuyor ancak kendisi bulunamıyor. Polis tanık ifadelerinde Peter'ın arabasının kaza yaptığı anda arabadan çıkan 2 kadını gördüğünü söylüyor. Ve bunu polise ifade ediyor. Ve aslında bu ifadelerden sonra pek çok şey ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bu ifadelerden sonra söylenilen, tarif edilen bu 2 kadının robot resimleri çıkarılmaya başlanıyor. Başkalarının hayatındaki zulmü biraz azaltabilirim. Bu yüzden öleceğimin farkındayım. Kendi sonuma doğru yürürken yolda birkaç kişiyi ortadan kaldırabilirim. Bir kişiyi de öldürsem yüküm aynı olacak. Ve artık bu kişi öldürmek için yaşayan bir hale geliyor. Bir de şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki ben artık daha çok insanın hayatını kurtarmalıyım ve bunun için öldürmeliyim diyor. Yani biraz da artık şunu ifade etmek istiyor belki de. Ben artık kötü biri oldum ve kötü biri her şeyi yapabilir. İlk eylem belki travmatik bir durumu ifade edebilirken artık sonraki eylemler bu sınırın çoktan aşıldığının da göstergesi. Bu kez Troy Boris'ı hedef alıyor Alien ve yine erkek bir kurban, yine otoyol kenarı, yine ormanlık alanına bırakılan bir ceset, 22 kalibrelik silah. Ve artık polis burada bir döngü olduğunu anlamaya başlıyor. Polis iyice aklındaki şüphelerin üstüne gidiyor.
12 Eylül 1990 bu kez Charles Richard'ın cesedi bulunuyor ve bunu bulan kişi aslında iki küçük çocuk. Ve bu iki küçük çocuk cesedi bulduktan sonra polise gidiyorlar. Sonra robot resimler yeniden çizilmeye başlanıyor. Polis çizilen robot resimlerini benzin istasyonlarına asıyor ve bu benzin istasyonlarındaki bir görevli bu kişileri tanıdığını söylüyor ve gidiyor polise ifade veriyor. Artık bu andan itibaren Alien için çember daralıyor, hareket alanı kısıtlanıyor. And what about Dick Humphrey? He put me in the back seat, shut the door and told me, wait right here, he'll be right back. And that's when I shot him in the shoulder. And he hit the ground on his knee, and I said, you better stay right there. You come any closer to me, man, I'll shoot you again. And he just got up, he said, you son of a bitch, and got up and started coming at me. I shot him about 3 or 4 times, I think. Ve Kasım 1990, Walter Antonio'nun cesedi bulunuyor bu kez yine. Yine otoyola yakın bir yer, yine ormanlık alana bırakılan bir ceset ve yine aynı döngü. Erkekler kadınların stres olmasının en büyük sebebi. Onlar bana nefretle yaklaşıyor, ben de onlara. Erkekler şeytanın ta kendisi. Açıkçası bu cinayetler için bana bir madalya vermeleri gerekiyor. Şimdi burada görüyoruz ki Alien erkekleri ortadan kaldırılması gereken bir hedef olarak görüyor. Ve artık erkekler onun baş düşmanı. Onları ortadan kaldırmak için ise bir fikir benimsemiş. O fikri davranışa çeviriyor. Zihin bir kez bu davranışı kabul ettiğinde artık o davranış onun için güvenlidir, oradan gider. Alien'ın da aslında davranışlarının tekrar etmesinin sebebi artık bir öldürme eylemini benimsemiş olması. Özetle tekrarlayan davranış pekişir, pekişen davranış tekrarlar ve bu zihinde bir açmaza dönüşür. Peter Sims'in cinayetinin ardından aslında pek çok şey çözülmeye başlıyor. Çünkü onun arabasında bir parmak izi bırakmıştı. Polisler onu biliyor ama onun üstüne gitmiyorlar öncelikle. Onun en yakını olan Tyria Moore'un üzerine gidiyorlar. Tyria o sıra Florida'dan çoktan ayrılmıştı ama polis onun peşine düşüyor, onu buluyor ve Alien Warnos'un yakalanması için onunla işbirliği yapıyor. Polis burada aslında mükemmel bir iş yapıyor. Faili önce yalnız bırakıyor, savunmasız bırakıyor, onu kurduğu bağdan yakalıyor. Tyria Moore diyor ki polisler her yerde seni arıyor, sürekli benimle konuşmak istiyorlar ve ben çok korkuyorum diyor. Ve böylece aslında Alien Warnos'un içine şüphe düşürmeye başlıyor. Çünkü o da artık kaygılanıyor. Çünkü onun en yakını ve ona bir şey olmasını istemiyor. Unutmayalım ki bazı kişiler zihninden değil, kişinin kalbinden, gönlünden çok daha kolay yakalanır. Ve Tyria Moore'la işbirliği yapan polis bir süre sonra Alien Warnos'u bir barda yakalıyor. Cops knew who I was. After Richard Mallory died, I left prints everywhere and they covered it up and let me kill the rest of those guys to turn me into a serial killer. Alien işlediği cinayetleri hemen itiraf ediyor aslında ifadelerinde. Ve sonrasında şunu söylüyor. Ben her şeyi kabul ediyorum, ne yaptığımı biliyorum. Haydi beni hemen elektrikli sandalyeye bağlayın ve öldürün diyor. Daha sonrasında da hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Mahkemede Tyria'nın serbest kalmasını istiyor. Üstelik onu yakalatan kişinin o olmasına rağmen. Sonrasında da aslında diğer ifadesinde şunu söylüyor. I didn't do anything as wrong as they said. I did the right thing. And I saved a lot of people's butts from getting hurt and raped and killed too. Yani yaptığı işin aslında bir kötülük değil, kutsal bir vazifeymiş gibi sunuyor bizlere. Ancak travması ne olursa olsun buranın altını çizmek gerekiyor. Hiçbir travma cinayeti meşru kılmaz. Alien Warnos 1992'de ölüm cezası alıyor. Ama dava sürecini etkileyen asıl unsur sadece bunlar değildi. Akli melekeleri yerinde mi, yani akıl sağlığı yerinde miye dair pek çok test yapılıyor ve akli melekelerinin yani akıl sağlığının tamamen yerinde olduğuna kanaat getiriliyor. 2002 yılına gelindiğinde ise ölümcül bir enjeksiyon yöntemiyle idam ediliyor ve Alien hayata veda ediyor. I sentence you to death for the murder of David Spears. Thank you. And probably see, I'll be up in heaven while y'all are rotting in hell. Alien aslında hayata veda ederken
kendisinin bir şeyleri neferi olduğuna ve bu hayata kendince bir iyilik kattığına inanarak buradan göçüyor. Ama şunu unutmamak gerekiyor. İnsanın başına gelenler evet belki kader olabilir ama işlediği cinayetler kader değil, bir seçimdir. And I used protection. It was self-defense. Yeah. Well, the first one, perhaps. The second, maybe. But So what? 7 times? So what? Aileen Wuornos sizce bir av mıydı yoksa avcı mıydı? Ya da onu dönüştüren şey neydi? Yorumlarınızı bekliyorum. Do you want to die? You want to... Oh man, if I was to leave this planet, it wouldn't be no big deal to me, because this is a wicked, wicked world. Wicked world.